Merhaba Can. Kader kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Uzun zamandır takip eden değerli dostlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. İyi ki bu yolculukta benimlesiniz diyorum. Aramıza yeni katılan herkese de gönülden hoş geldiniz diyorum. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden bizleri izleyen tüm takipçilerime sevgi ve selamlarımı gönderiyorum. Nereden izliyorsanız yorumlarda bulunduğunuz şehir ya da ülkeyi yazmayı unutmayın canlarım. Ülkenize selam gönderiyorum. Şimdi derin bir nefes alıyoruz, sezgilerimize güveniyoruz ve sizi buraya getiren mesajı birlikte keşfediyoruz. Dilerim bu fal size ışık, umut ve güzel enerjiler getirir. Falımıza başlamak istiyorum. Şöyle bir bakmak istiyorum öncelikli olarak. Şimdi fincanın dip kısmından başlamak istiyorum arkadaşlar. Şimdi fincanımızın dip kısmında oldukça dikkat çekici bir sembol. Yani sanki bir el var. Zarif bir kadeh tutuyor. Kadeh tutmayı bereketi, sevindirici haberleri, duygusal anlamda yaşanacak güzel gelişmeleri temsil eder. Bu sembol emek verdiğiniz bir konunun karşılığını alacağınıza ve sevinç yaşayacağınıza işaret ediyor. Kadehin üzerinde ise beliren küçük bir kuş. Çok güçlü bir haber sembolüdür. Beklediğiniz bir telefon, mesaj ya da uzaktan gelecek sevindirici bir haber çok yakında size ulaşabilir. Kuşun tam kadehin üzerinde olması, yani kadehin üstünde çıkıyor olması bu haberin mutluluk getireceğini ve adeta kutlanacak bir gelişmeye dönüşeceğini gösteriyor. Müjdeli haberler, güzel teklifler, kısmet ve yüzünüzü güldürecek bir başlangıç öne çıkıyor. Özellikle beklediğiniz bir konu varsa olumlu sonuç alma ihtimaliniz oldukça yüksek burada. Şimdi sanki burada arkadaşlar şurada bir at arabası ve bu arabanın üstünde eli kırbaçlı bir figür var. Kontrolü eline almayı, kararlı bir şekilde ilerlemeyi ve hedefe doğru emin adımlarla gitmeyi simgeliyor. Uzun zamandır beklenen bir konu artık harekete geçebilir. Önümüzdeki engeller yavaş yavaş kalkıyor ve işler sizin lehinize ilerlemeye başlıyor. At arabasının hemen arkasında ise çok güzel bir kalp görüyorum ben. Bu da yine arkadaşlar üstelik bu kalbin yanında küçük küçük kalplerde birleşmesiyle büyümüş bu kalp. Bu da sevginin zamanla büyüyeceğini, küçük mutlulukların büyük bir aşka veya güçlü bir bağa dönüşeceğini söyleyebilirim. Kırgınlık yaşayanlar için barışma, yalnız olanlar için yeni bir tanışma ilişkisi bu. Sevgi ve bağlılığın güçlenmesi gündemde. Hem hareket hem de aşk enerjisi bir arada. Hayatınızda sizi mutlu edecek gelişmeler peş peşe gelebilir ve kalbinizi ısıtacak güzel bir döneme giriş yapabilirsiniz diyoruz burada. Bunun haricinde şimdi bu at arabasını kullanan kişinin dizlerinin üzerine çökmüş gibi görünen başka bir figürle bağlantısı olduğunu hissediyorum. Bir elinde kırbaç varken diğer bir kolunu da bu kişiye doğru uzatmış gibi duruyor. Sadece kendi yolunda ilerleyen birini değil, aynı zamanda bir başkasına destek olan, uzlaşma arayan ya da el uzatan enerjiyi temsil ediyor. Aranızda mesafe, kırgınlık ya da iletişim kopukluğu olan biri varsa beklenmedik bir adım gelebilir. Gururun yerini anlayış alacağı ve konuşmaların ve buluşmaların gerçekleşeceği bir dönem diyorum ben buraya.
Çünkü diz çökmüş figür pişmanlık, özür dileme, yardım isteme ya da alçak gönüllülüğü simgeliyor. Bu nedenle geçmişte yarım kalmış bir konu yeniden gündeme gelebilir ve bu kez çözüm odaklı bir yaklaşım sergileyebilir. Genel enerji olarak yorumlarsam ilerleme, uzlaşma ve kalpten gelen bir adım ön planda. Ya siz birine destek olacaksınız ya da size uzanan bir eli kabul ederek hayatınıza yeni ve olumlu bir sayfa açıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi burada aynı zamanda canlarım, şimdi burada da umut veren semboller görüyorum. Adeta yeni doğmuş tertemiz bir güneş belirmiş hemen şurada. Kararlılığın dağılmasını, şansın yani güneş karanlığın dağılması pardon. Şansın açılması, başarıyı ve güzel başlangıçları temsil ediyor. Uzun süredir sizi yoran bir konu varsa artık önünüzün aydınlanacağı bir döneme giriyorsunuz. Güneşin hemen altında arkadaşlar şurada bir kadın figürü dikkatimi çekti. Sanki aşağı doğru inen bir kuşa su veriyor gibi görünüyor. Bu görüntü merhameti, iyilik yapmayı, emek vermeyi ve karşılığını almayı simgeliyor. Kuş ise her zaman müjdeli haberlerdir, sevindirici mesajlar ve kısmetin habercisi. Yapacağınız ya da yaptığınız bir iyiliğin size çok güzel bir şekilde geri döneceğinin enerjisi veriyor burada. Kadının hemen yanında ise bembeyaz açık bir yol görünüyor arkadaşlar. Bu da önünüzdeki engellerin kalkacağı temiz bir başlangıca, hayırlı bir yolculuğa ya da yeni bir fırsata işaret. İş, eğitim, taşınma veya özel hayatla ilgili beklediğiniz bir kapı açılabilir. Bu enerji oldukça güçlü gözüküyor burada. Aydınlık bir dönem, sevindirici haberler ve önünüzde açılan tertemiz bir yol sizi bekliyor. Kısmetinizin, şansınızın yükseldiği, umut dolu bir sürece giriş yapacaksınız canlarım. Şimdi burada tekrar bu kadehi ters çevirdiğimde fincanın dip kısmında burada ve şurada iki tane süliyet görüyorum. Karşılıklı bunlar. İkisinin de başı hafif öne eğik. Elleri sanki dua eder gibi birleşmiş bir sembol. Karşılıklı iyi niyeti, içten edilen dilekleri ve manevi olarak güçlü bir bağı temsil ediyor. Birbirinden haber bekleyen iki kişinin yolları yeniden kesişebilir. Arada küslük ya da mesafe varsa bunun yerini anlayış ve huzur alabilir. Fincanın en dip kısmında görünmesi ise bu konunun kadersel bir enerji taşıdığını hissettirdi bana. Uzun zamandır gönlünüzde taşıdığınız bir dilek, sabırla beklediğiniz bir gelişme ya da kalbinizden geçen bir dua doğru zamanda karşılığını bulacak gibi. Buradaki enerji oldukça huzurlu arkadaşlar. Karşılıklı niyetlerin temiz olduğu duaların kabulüne vesile olabilecek güzel bir döneme giriş yaptığınızı gösteriyor. Sabırla beklediğiniz konuda evrenden olumlu işaretler almaya başlayabilirsiniz burada. Şimdi bakın burada kocaman kulaklı bir fil duruyor. İki tane de gözü var. Gördünüz mü bilmiyorum. Hemen şurası bakın. Şu bölge. Bu gerçekten güçlü bir sembol. Fil bolluğu, bereketi, gücü, sabrı ve kalıcı başarıyı temsil eder. Büyük görünmesi ise etkisinin de güçlü olacağını gösteriyor. Özellikle kulaklarının belirgin olması, yakında duyacağınız önemli bir habere ya da uzun zamandır beklediğiniz bir gelişmeye işaret ediyor.
Aynı zamanda çevrenizde sözü geçen güçlü ve destekleyici bir kişiden yardım göreceğinizi de gösteriyor. Finin enerjisi acele etmeyen ama sağlam ilerleyen bir süreci anlatıyor. Attığınız adımların boşa gitmeyeceği, emeklerinizin karşılığını alacağınız ve maddi ya da manevi anlamda rahatlayacağınız bir dönem sizi bekliyor. Genel olarak bu sembol gücü, kısmeti, sağlam temelleri üzerine kurulacak gelişmeleri ve hayatınızda istikrar getirecek güzel fırsatları müjdeliyor bize. Şimdi burada sanki bana bir göleti andıran bir görüntü var. Duyguları, iç huzuru ve bir konunun durulup netleşmesini temsil ediyor. Yaşadığınız karmaşanın ardından daha sakin ve dengeli bir döneme girme enerjisi bu. Göletin hemen yanında belirgin bir horoz görüyorum. Kuyruğuyla, ibiyle. Hatta İbi bile çok net. Falda horoz müjdeli haberleri, uyanışı, yeni başlangıçları ve beklenen bir gelişmenin artık gecikmeden geleceğini simgeliyor. Sanki hayatınızda yeni bir sayfa açılıyor. Göletin diğer tarafında ise bir süliyet var. Bu kişinin başının üzerine küçük bir bulut görünüyor. Bu bulut kafasını meşgul eden bazı düşünceler, kısa süreli bir sıkıntı ya da kararsızlık anlamına gelebilir. Ancak bulutun küçük olması bu durumun uzun sürmeyeceğini gösteriyor arkadaşlar. Hemen ardından yukarı doğru uzanan açık bir yol dikkatimi çekiyor. Bu yol yükselişi, ilerlemeyi ve hedefinize doğru emin adımlarla ilerleyeceğinizi anlatıyor. Yolun sonunda da hemen yanında belirlen güzel bir kapı. Yani bu fırsatın yeni bir işin yani bir ilişkinin ya da hayatınızda açılacak hayırlı bir kapının habercisi arkadaşlar bu. Genel enerji olarak küçük bir belirsizliğin ardından önünüzde açılacak çok güzel fırsatlar, sevindirici haberler ve yeni başlangıçlar görüyorum. Kapanan bir dönemin ardından size umut verecek yepyeni bir kapı aralanıyor. Öyle diyebiliriz buna. Ay, kolum yine yapıştı, durun. Şimdi bakın burada minyatürü, bakın şurada ağzı açık bir kişi bu ve aynı kişi bakın burada da belirmiş. Görüyor musunuz? İki figür var arkadaşlar. İlk olarak belirgin bir silüet görüyorum. Burnu ve yüz hatları oldukça net seçiliyor. Bu kişinin elinde ise küçük bir kuş var. Falda kuş, haber, mesaj ve iletişim dedik. Ancak bu figürün yüz ifadesi biraz gergin ya da öfkeli gibi görünüyor. Bu da söylemek isteyip de içine atılan duyguları tam ifade edemeyen ya da önemli bir haberi vermekte zorlanan bir kişiyi temsil ediyor. Çünkü bu figürün isminde aynı zamanda ve soyadında bir E harfi arkadaşlar öne çıkıyor. Fal yorumlarında kesin bir bilgi olmamakla birlikte yalnızca dikkat çeken bir sembol olarak değerlendirdim bunu. E harfi bu kişiyle bağlantılı bir ipucu olabilir. İsmin içinde, işte bulunduğu bir yerin ismin içinde gibi. Şimdi dediğim gibi bunun hemen altında aynı yüz hatlarına sahip ikinci bir silüet var. Burnu aşağı doğru eğik, çenesi belirgin ve ilk figüre oldukça benziyor. Bu benzerlik aynı kişiyi farklı bir açıdan temsil ediyor olabileceği gibi birbirine çok benzeyen karakterlerde iki kişiyi ya da ortak bir konunun iki farklı yönünü de simgeliyor olabiliyor. Şimdi yakın zamanda önemli bir konuşma, beklenen bir haber ya da yanlış anlaşılmaları ortadan kaldıracak
bir iletişim gündeme gelebilir. İlk anda gergin görünen enerji doğru bir konuşma ile yerini daha net ve olumlu bir sürece bırakabilir arkadaşlar. Şöyle bakın, bu silüet ve bu silüet gördünüz mü? Yandan burnu, çenesi. Çok değişik. Evet, şimdi burada 3 tane yol var. Arkadaşlar, ancak bu yolların üzerinde hafif bulutlu bir hava var. Bu da her şeyin henüz tam olarak netleşmediğini, bazı gelişmelerin zamanını beklediğini gösteriyor. Yollar açık değil, yani acele edilmemesi gereken, doğru zaman henüz gelmediği için süreç var. Yolların hemen yakınında yine bir kuş sembolü dikkat çekiyor. Gelecek haberleri, mesajın ya da davetin habercisi. Büyük ihtimalle bu yolların açılmasını sağlayacak olan da işte bu haber. Ancak haber geldikten sonra hangi yöne ilerleyeceğiniz gerektiği çok daha netleşecek arkadaşlar. Bu yolların başında özellikle Y ve T harfleri belirginleşiyor. Fal yorumunda harfler kesinlik ifade etmiyor dediğim gibi. Ancak isim, soyisim, yer adı ya da önemli bir olayla bağlantılı ipucu olabiliyor. Şimdi genel enerji olarak yorumladığımda burayı ben, önünüzde 3 farklı seçenek ya da 3 ayrı fırsat görünüyor. Şu an için bekleme enerjisi hakim olsa da zaman geldiğinde bu yollardan biri sizin için hayırlı bir şekilde açılacak ve müjdeli bir haber eşliğinde yeni bir başlangıç yapmanıza vesile olacak diyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi tabağımıza geçiyorum. Şimdi tabağımızı da şöyle bir boşaltalım. Sulu bırakıyorum arkadaşlar ama yine de bakın kuruyor, yani anlamıyorum bakarken. Vakit nasıl geçiyor, zaman nasıl geçiyor. Şimdi şöyle bir tabağımıza bakmak istiyorum. Şimdi tabağın genelinde oldukça aydınlık ve ferah dedik. Bir enerji var. Arkadaşlar, bu görüntü üzerindeki ağırlıkların yavaş yavaş dağılacağını, önünüzün açılacağını ve rahat bir döneme gireceğinizi gösteriyor. Özellikle dip kısmının temiz ve aydınlık olması arkadaşlar, tabağın orta kısmının daha doğrusu, dileklerin hayırlı sonuçlanacağına ve kısmetlerin açılacağına işaret ediyor. Güçlü sembollerden biri bu. Burada büyük bir kalabalık yok, ancak birbirine dönük karşı karşıya duran birçok farklı figürler var. Bu yakın zamanda önemli görüşmelerin, yüz yüze konuşmaların ya da karşılıklı fikir alışverişlerinin yaşanacağını gösteriyor. Beklenen bir buluşma, aile içinde yapılacak bir konuşma, iş görüşmesi ya da uzun zamandır görüşmediğiniz biriyle yeniden bir araya gelme ihtimali öne çıkıyor. Bu figürlerin birbirini sırtını değil yüz yüze dönmüş olması oldukça olumlu bir işaret. İletişim güçleneceği, yanlış anlaşılmaların çözüleceği ve ortak bir noktada buluşulacağı enerjisini aldım. Genel olarak fincanın tabanı huzuru, tabağımızın tabanı huzuru, ferahlığı, açılan kısmetleri ve insan ilişkilerini yaşayacak olumlu gelişmeleri destekleyen güçlü bir güzel bir enerji taşıyor. Şimdi burada güzel, neşeli bir görüntü görüyorum arkadaşlar. Sanki iki kişi el ele vermiş, adeta halay çekiyorlar şurada. Sevinç nidası diyelim biz buna. Bu mutluluğu, birlikteliği, paylaşımı ve kutlanacak güzel gelişmeleri temsil ediyor. Yakın zamanda sizi sevindirecek bir haberin ardından aile ya da dost çevrenizde bir araya yapabileceğiniz, bir arada olabileceğinizi gösteriyor. Bir kutlama, davet, nişan, düğün, başarı
ya da uzun zamandır beklenen bir gelişmenin sevinci paylaşılıyor da olabilir. Şimdi aynı zamanda bu figürler küslüklerin sona ermesi, insanların yeniden bir araya gelmesi ve ortak bir mutluluk etrafında buluşması anlamını taşıyor. Birlik ve beraberlik enerjisi oldukça güçlü. Genel olarak buradaki enerji yüzünüzü güldürecek, kalbinizi ferahlatacak ve işte buna çok sevindim diyeceğiniz güzel bir dönemin yaşanacağını gösteriyor. Paylaşılan mutlulukların çoğalacağı, kahkahaların ve güzel haberlerin öne çıkacağı bir süreç arkadaşlar bu. Şimdi burada çok belirgin S harfi görüyorum ben. Öne çıkıyor. F, küçük F hatta. Harfler isim, dediğim gibi soy isim ya da önemli bir kişiyle bağlantılı bir ipucu. Hemen yanında ise elinde sanki bir flüt ya da çalgı, yani üflemeli bir çalgı bir şey çalıyor ya da üflüyor gibi, etrafına adeta notalar yayılacak. Bu sembol güzel haberleri, sevindirici konuşmaları, kutlamaları, ruhu dinlendiren olumlu enerjileri temsil ediyor. Aynı zamanda bu görüntü ses getirecek bir gelişmeye ya da uzun zamandır beklenen bir haberin çevrenizde konuşulacağına da işaret ediyor. İletişimin güçleneceği, insanların sizi dinleyeceği veya sizin önemli bir konuşma yapacağınız bir dönem de gündeme gelebilir. Genel enerji oldukça keyifli ve hareketli. Sıkıntıların yerini neşeye, sessizliğin yerini güzel haberlere ve yüzünüzü güldürecek gelişmelere bakacağı bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Şimdi burada bir şekil var. İlk bakışta bir soru işaretini andırıyor. Başka bir deyişle de yarım kalp gibi görüyorum. Eğer bu sembolü soru işareti olarak değerlendirirsek, aklınızı kurcalayan bir konuya, cevabını beklediğiniz bir soruya ya da henüz netleşmemiş bir duruma işaret ediyor. Yakın zamanda bir belirsizliğin ortadan kalkacağı ve kafanızdaki soru işaretini tek tek cevap bulacağını görünüyor. Yarım kalp olarak yorumladığımda ise duygusal anlamda tamamlanmayı bekleyen bir süreç öne çıkıyor. Yarım kalmış bir kişi, söylenmemiş sözler ya da eksik kalan bir konuşma yeniden gündeme gelebilir. Kalbin diğer yarısını tamamlayacak bir gelişme yaşanması da mümkün görünüyor. Şu an için bazı konuların netleşme aşamasında olduğunu gösteriyor. Biraz sabırla hem soru işaretinin dağıldığını hem de gönlünüzü rahatlatacak gelişmelerin yaşandığı bir döneme adım atabilirsiniz diyorum arkadaşlar. Bakın hep kuşlar, görüyor musunuz? Uçuyor, kanatlarını açmış gidiyor. Bunlar hep haber arkadaşlar. Bakın fil burada da çıktı, görüyor musunuz? Hortumu yukarıda. Ve hemen burada bakın, sanki bir rengiyi ve bir kızağı çekiyor canlarım. Şimdi küçük bir fil, burnu hortumu yukarıda dedim. Şimdi bu aynı zamanda da bir kızak sanki. Bu kızağın üzerinde de bir kişi var ve bir geyik çekiyor bu kızağı. Bu küçük fil, falda hortumu yukarıda olan fil, şansı, bereketi, korunmayı ve farklı kısmetleri simgeliyor. Küçük görünmesi ise bu güzel gelişmelerin yavaş yavaş başlayacağı, zamanla büyüyüp güçleneceğini gösteriyor. Diğer kızağa gelirsem, kızağın üzerinde bir kişi var ve bu
kızağı bir geyik çekiyor gibi görünüyor. Geyik zaferi, temiz niyeti, bolluğu ve hayırlı yolları temsil eder. Güçlü bir sembol. Kızak ise sizi hedefinize doğru taşıyan bir yolculuğu, bekleyen bir hareketi veya hayatınızda olumlu değişimi simgeler. Bu iki sembol birlikte değerlendirirsen fil ve kızağı, kaderin sizi yavaş yavaş emin adımlarla güzel bir noktaya taşıdığı görünüyor. Sabır gösterdiğiniz bir konuda şans sizin yanınızda olacak ve önünüze açılacak fırsatlar size hayırlı bir sonuca ulaştıracak. Oldukça olumlu bir enerji var burada. Hem şans hem de yol enerjisi aynı anda çalışıyor. Önünüzde sizi mutlu edecek, huzur verecek ve geleceğe umutla bakmanızı sağlayacak güzel gelişmeler gözüküyor canlarım. Şimdi öncelikli olarak burada yan yana duran çift figürlerden biri sanki kuyruklu gelinlik giymiş gibi görünüyor. Bu nedenle bu görüntü bana gelin ve damadı çağrıştırıyor. Ciddi ilişkileri, mutlu birliktelikleri, söz, nişan, evlilik ya da kutlanacak hayırlı bir gelişmeyi temsil ediyor. Yalnız bu çiftin hemen yanında göbekli bir söyleyet, bayağı uzun çıkmış, uzun boylu bir figür var burada. Bolluğu, bereketi, maddi rahatlamayı ya da aile içinde yaşanacak sevindirici gelişme, bazı ise aileye katılacak yeni bir birey ya da büyüyen bir aile enerjisi bu. Yani elbette bu kesin bir anlam değil. Sembolün olası yorumlarından biri. Bir diğer tarafında ise yine bakın bir yere yaslanmış bir süliyet var yine burada. Sabırla bekleyen, olayları uzaktan gözlemleyen ya da karar vermeden önce doğru zaman kollayan bir kişiyi anlatıyor olabilir. Yakında bu bekleyişin sona ermesi ve harekete geçmesi mümkün görünüyor. Mutluluğun paylaşıldığı aile ve ilişki konularında güzel gelişmelerin yaşanacağı, bereketin arttığı ve beklenen bir konunun hayırlı şekilde sonuçlanacağı bir döneme çıkıyor diyebiliriz burada. Evet canlarım, bugünlük de falımızın sonuna geldim. Bugün oldukça yorucu bir gün geçirdim aslında. Umarım aldığınız mesajlar gönlünüze dokunmuş, size umut ve farkındalık katmıştır. Unutmayın, fal yalnızca enerjileri ve olasılıkları yorumlar. En güzel geleceği ise hayatınızda attığınız adımlar şekillendiriyor. Eğer yorum sizden karşılık bulduysa sizde videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın neresinde olursanız olun, beni izlediğiniz için hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Öncelikli olarak sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir akşam geçirmenizi diliyorum. Yorumlarda dediğim gibi beni hangi şehirden ya da hangi ülkeden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Sizler de orada buluşmayı ve enerjilerinizi okumayı çok seviyorum. Bir sonraki fal yorumunda yeniden görüşmek dileğiyle. Kısmetiniz açık, yolunuz aydınlık, şansınız bol olsun. Sevgiyle ve ışıkla kalın arkadaşlar. Hoşça kalın.